Tatlısız, baklavasız, kadayıfsız, şekersiz, şerbetsiz bir hayat neme lazım diyenler, demeyin bunları. Şimdi bazı hastalarım var, diyor ki ya hocam diyor, bana diyor hiç yemek verme diyor. Ben hiçbir şey yememeye razıyım ama baklavasız, tatlısız, şekersiz, şerbetsiz bir hayat deme bana diyor. İşte bu videomda sizler için Ayça Kaya baklavası tarifi vereceğim. Bu bir baklava. Ama sizleri şişmanlatmayacak bir baklava. Metabolizmalara iyi gelecek bir baklava. Bir noktada şifa olacak bir baklava tarifim olacak. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz diyorum. Şimdi baklava, börek, kadayıf, bunlar hayatımızın bir gerçeği değil mi? Yani bunlar olmadan da hayat sürekli bir şekilde olmuyor. Çok sık tüketmemek lazım. Evet, bazen biz de yiyoruz. Hatta bununla ilgili bir anım vardır. Gazi Tıp Fakültesi'nde okurken 5. sınıftaydık. Benim çok sevdiğim en yakın arkadaşlarımdan Banu'yla bir şeker bayramı, Ramazan bayramı tatilinde biz ders çalışmak zorunda kalarak evde kalmıştık. Ailelerimiz de tatile gitmişti. O zamanlar memleketlerine dönmüştü. Bizim de Ankara'da bir öğrenci evimiz vardı ve biz Banu'yla böyle deli gibi ders çalışıyorduk. Kulakları çınlasın. Sonra derste çalıştık. Sonra birbirimizin gözüne baktık. Banu dedim, bu bir bayram. Bak dedim, herkes dedim baklava yiyor, şekerli yiyecekler yiyor, kadayıflar yiyor. Bizim öğrenci evimizde de bir tatlımız olsun, ne yapalım dedim. Dedi ki Ayça dedi, hadi gel dedi, biz de dedi bir kadayıf yapalım dedi. Biz de tabii o zamana kadar kadayıf nasıl yapılır? O zamanlar Google filan yok, tarifler filan böyle havalarda dolaşmıyor. Peki dedik, biz bir kadayıf yapalım. Bir arkadaşımızı aradık. Yelda, kulakları çınlasın. Yelda'dan kadayıf tarifi aldık. Dedi ki kadayıfları dedi böyle elinize alıyorsunuz dedi. Pıt 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 diye ayırıyorsunuz dedi. Sonra dedi onu ikiye ayırıyorsunuz dedi. Tepsinin dibine dedi böyle bas bas yapıyorsunuz dedi. Arasına ceviz koyuyorsunuz. Sonra pıt 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 yaptığınız kadayıfları üstüne koyuyorsunuz. Tekrar bas yapıyorsunuz dedi. Fırına sürüp çıkarıyorsunuz. İşte şerbetini yapıp üzerine döküyorsunuz. Kadayıf soğuksa şerbet sıcak olmalı. Şerbet sıcaksa kadayıf soğuk olmalı dedi annem, dedi Yelda bize. Ve biz de Banu'yla işte baklavasız, kadayıfsız bir şeker bayramı olmaz diyerekten bu tatlıyı yapmak üzere mutfağa girdik. Kadayıfı aldık. İkimiz başladık pıt 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 ayırmaya. Bu arada bize Yelda dedi ki, annem diyor ki dedi, bunu ne kadar ince ayırırlarsa bak kadayıf o kadar güzel olur dedi. Biz şimdi başladık Banu'yla bunu böyle ayırmaya, ayırdık ama dedik ki bu yeteri kadar ayrılmıyor galiba. En iyisi biz bunu mutfak robotuna koyalım, iyice böyle çekelim dedik. Mutfak robotuna koyduk. O güzelim kadayıfı un ufak hale getirdik biz. Sonra aldık fırın tepsisine. Başladık basmaya. Basıyoruz. Birbirimize bakıyoruz. Yeteri kadar basıldı mı acaba? Yok diyerekten biraz su aldık. İyice basmaya başladık. Filan tarifi yaptık. Fırına koyduk. Çıkardık. Şerbetini de üzerine döktük. Bu arada da diğer arkadaşlarımıza, hepimiz o sırada ders çalışıyorduk. Bir sınavımız vardı. Bayramlaşmak üzere bizim evimize çağırdık diğer öğrenci arkadaşlarımıza. Çünkü biz kadayıf yaptık. Şeker bayramında şeklinde. Tabii gelen ikram ettik arkadaşlarımıza. Bir çatal alan ikinci çatalı almadı. Niye mi dersiniz? Çünkü hamur haline dönüşmüştü kadayıf. Evet, size bu anımı bu videomda anlatıyorum. Çünkü gerçekten bunlar da hayatımızın bir parçası. Bir şekilde hayatımıza giriyor. Ancak tarifleri değiştirerek bunları daha sağlıklı hale getirebiliyoruz. İşte bu videomda size Ayça Kaya baklavası tarifini vereceğim. Bu kadayıf tarifiydi. Bunu yapmayınız. Peki baklava tarifi nasıl olur? Şimdi bazen benim çocuklarım, oğlum diyor ki anne diyor ya hadi bir baklava olsa da yesek diyor. Bir dakika diyorum. Şimdi size baklavayı yapıyorum diyorum. Ve şöyle bir baklava tarifim var. 1 yemek kaşığı bal. İçerisine 2 tane ceviz koyuyorum. Küçük parçalıyorum. Sonra birazcık
zencefil koyuyorum. Taze zencefili rendeliyorum. Üzerine birazcık da tarçın atıyorum. Bunları böyle bir karıştırıyorum. Kıvam haline getiriyorum. Çay tabaklarına koyuyorum. Böyle çay kaşığıyla birlikte evet diyorum. Annenizin baklavası geldi. Ayça Kaya baklavası geldi. Efendim yiyiniz diyorum. Bunlar önce bir suratıma bakıyor ama bu Ayça Kaya baklavasını yediklerinde de gerçekten çok mutlu oluyorlar. Çünkü lezzeti baklavadan bile gerçekten güzel. Size de tavsiye ediyorum. Baklava dediğimiz tatlının içerisinde sevgili dostlarım un giriyor. Ne oluyor? Baklava hamuru oluyor. Üzerine yağ giriyor biliyorsunuz bol miktarda. İçine ceviz giriyor, fıstık giriyor. Yine yağ oranı çok artıyor. Bir de tereyağı giriyor. Bir de üzerine şeker giriyor. Baklava oluyor bir kalori bombası. Baklava oluyor bir şeker bombası. Baklava oluyor bir yağ bombası. Ve bu da gidiyor ne yapıyor? Damarlarımızda, hücrelerimizde birikiyor. Ve ne yapıyor? İşte bize kilo aldırıyor, diyabete yatkınlık yapıyor. Çok sık tüketirsek eğer tabii bunlar da kaçınılmaz olarak başımıza gelebiliyor. Tabii arada bir canınız istediğinde 2 dilim baklavayı 2-3 dilim ekmek diye düşünerek arada bir yiyebilirsiniz. Çok sık yemeyin. Ama canınız özellikle tatlı ve baklava istediğinde hemen baklavacıyı arayıp eve baklava ısmarlamayın. Mutfak reformu olarak sizi çok seven doktorunuzun size önerdiği bu Ayça Kaya baklavasını bir yapın bakalım. Neymiş? 1 yemek kaşığı kadar bal, 2 tane ceviz, üzerine birazcık zencefil rendeliyoruz. Biraz da tarçın koyuyoruz. 1-2 damla da limon su koyuyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Muhteşem oluyor. Muhteşem. Besleyici, lezzetli, şeker dengeleyici ve tatlı ihtiyacınızı giderecek bir formül olarak karşımıza çıkıyor. Evet, adını ben baklava koydum. Diyeceksiniz ki doktorum gene bize baklava diyerek yedirdin balı ama tabii ki sağlıklı bir bal yedirdim ben size. Şaka bir yana gerçekten canımız her istediğinde, canımızın her istediğini yaparsak bunun bedelini vücudumuz hastalık olarak ödeyebilir. Siz olun. Bir tarifi yaparken bunu daha sağlıklı nasıl yapabilirim olarak düşünün ve mutfak reformunuzu benim önerilerimle, kendi önerilerinizle, başka hekimlerin önerileriyle birleştirerek bedeninize ve kendinize iyi bakınız diyoruz. Bu tarifimizde baklava yemeden olmaz, tatlısız bir hayat hiç olamaz diyenlere, onları çok seven doktorlarından efendim bir baklava tarifimiz gelsin. Tarifler bizden, uygulamalar sizden olsun. Bu arada baklava dedik, ne giriyor dedik, içerisine un giriyor dedik, şeker giriyor dedik, yağ giriyor dedik. Bizim baklavamıza ne giriyor? Un yok bakın. Şeker deseniz baldan gelen antioksidan şeker var. Yağ deseniz cevizin yağı var. Ayrıca bir tereyağı yok üzerinde. Zencefil var. Ne yapıyor? Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. İçine tarçın atıyorum ki daha çok canınız tatlı yeme isteği olmasın diye. 1-2 dilim parçada limon koyuyorum. Bu da glisemik indeksini birazcık düşürüyor. Yanına bir de sütlü kahve içerseniz kendinizi o kadar iyi hissedeceksiniz ki sadece vücudunuza cevap vermek değil, aynı zamanda beslenmiş olacaksınız. Çünkü doymak değil, beslenmek biliyorsunuz önemli. Hele bilimsel beslenmek artık yüzyılımızın en büyük gerçeği. Siz olun. Efendim önerilerimizle lütfen mutfak reformunuzu yapınız. Efendim tarifler bizden, uygulamalar sizden, paylaşmalara, üretmelere doyamıyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Yepyeni videolarımızda tekrar birlikte olmak üzere efendim YouTube'umuza abone oluyorsunuz ve yorumlarınızı yapıyorsunuz. Şimdilik bu kadar.